Akşam yurt dışından arkadaşlarım geliyor. Esasında çok zor gibi gözüken, çoğu kişinin ben yapamam dediği, Türk yemekleri hasreti çekenlere yapılması gereken bence pirinç pilavı. Kuralına göre yapılırsa esasında çok kolay bir yemektir. 2 su bardağı pirinçle, yani 400 gram pirinç. Bakın, sıcak su. Yarım bardak sıcak su. Sıcak suyun üstüne soğuk su. Böylece bakın elimi sokabiliyorum. Ilık bir su elde ediyorum. Su ılık olmalı. Yarım bardak soğuk su. Üstüne sıcak su. Yarım çay kaşığı tuz. Şöyle bir karıştır. Baldo pirinç kullanırsanız çok daha rahat tarifi çıkartırsınız. 2 su bardağı pirinç, toplam 400 gram. Ilık su, tuz, karıştırdık. Yarım saat bekletiyoruz. Burası en önemli noktalardan bir tanesi. Pirincin tane tane, pilavın daha doğrusu tane tane olması için pirincin tamamen nişastasından kurtulması gerekiyor. Yani bu suyun tamamen berrak olması gerekiyor. Ta ki berrak olana kadar soğuk suyla pirinci yıkayacağız. Bundan sonra hayatınız boyunca tane tane parlak yarışmalara katıldığınız zaman birinci olabileceğiniz bir tarif yapacaksınız. Sadece 10 dakikanızı ayırın. Tamamen su tertemiz oldu, görüyor musunuz? Berraklaştı. Ama bunun için nereden baksanız 4-5 dakikadır uğraşıyorum. Pirincin tamamen suyunun süzüldüğünden emin olmalısınız. Ne kadar kuru olursa o kadar lezzetli olur. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Bir tava, yapışmaz tava kullanırsanız daha rahat edersiniz. Ben döküm tava kullanıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı. Koray, illa şu bir gram olan soranlara varsa 45 gram gibi düşünebilirsiniz. Bir yemek kaşığı 15 gram desek. Şöyle 3 yemek kaşığı. O eriyene kadar ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı. Bakın, zeytinyağı değil, ayçiçek yağı. Pilav daha parlak olması için. Tereyağı yeterli. Bu hemen dolaba. Tamamen süzdüğümüz pirinçler hemen oynay. Koray, tereyağı daha tam erimeden mi? Evet, tam erimeden. Sıvı yağ döktüğümüz için rahatız. Tereyağımız yanmaz. İsteyen sıvı yağ dökmeyebilir. Biz kavurma tekniğiyle yapıyoruz şu anda. Salma tekniğiyle yapmıyoruz. Dikkat edin. Şimdi şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra 2 dakikadır karıştırıyorum. Kavuruyorum daha doğrusu. Şöyle bir yayıyorum. Bir 3-4 dakikada kendi başına kavrulsun. Bu arada 2 su bardağı pirinç kullanmıştık, hatırlıyor musunuz? Kemik suyu. İsteyen kemik suyu olmayan normal suda kullanabilir. Tavuk suyu da kullanabilir. Dana suyu da kullanabilir. Kuzu suyu da kullanabilir. Hatta imkanı olan dinozor kemiği suyu bile kullanabilir. Bakın, 2 su bardağı kemik suyu. 2 su bardağı normal içme suyu. Yani ne kadar pirinç kullanırsanız onun 2 katı su kullanıyorsunuz. Bunu hemen burada ısıtacağız. Mutlaka kullandığınız su sıcak olmalı. Bilhassa beyler, bundan sonra sizden daha iyi evde pilav yapacak birisi olmayacak. 6-7 dakikadır kavuruyorum, görüyor musunuz? Şimdi 6. dakikada 400 gram için bana bir çay kaşığı, dolu dolu bir çay kaşığı tuz yeterli. Karabiber. Eğer evde yapıyorsanız karabiber kullanabilirsiniz. Ne kadar? Çay kaşığının yarısı kadar. Ama Koray, ben yarışmaya katılacağım ya da bir televizyonda programa katılıyorum, pilavımın 0 hatalı olması gerekiyor diyorsanız karabiber kullanmamalısınız, beyaz biber kullanmalısınız. Beyaz biberle karabiber aynı tattadır ama beyaz biber karabiber gibi siyah siyah taneler bırakmaz. Ama evde olduğumuz için hiçbir şekilde beyaz biber aramanıza gerek yok. Evde yapıyoruz. Çok da güzel olacak. Bir çay kaşığı şeker. Şeker neden? Tat vermesi için. Çoğu kişinin koymadığı dededen miras tarif yapıyoruz. Eskilerin
Kullandığı püf noktası şeker 1 çay kaşığı, limon. Eğer parlak olmasını istiyorsanız mutlaka limon. 1, 2, 3 sıkım, yani 1 yemek kaşığı. Şöyle dağıt. Parlak olması için limon çok önemli. Artık Koray, bak yavaş yavaş da yapışmaya başlıyorum diyor. Son bir kez şöyle beni diyor. Karıştır. Bütün baharatlar iç içe geçsin. Şöyle iyice kavurduktan sonra. Bakın. Şöyle yaş. Dikkat ediyor musunuz? Kaynıyor. Dumanla çıkıyor. Kemik suyumla normal suyumdan. Bakın böyle attığınız zaman fokur fokur etmeli. Fokur fokur. İlk başta şöyle bir alıştırıyoruz. Evet. Bu sesi duymak çok önemli. Bu kadar sıcak olmalı. İşte bu. Bakın fokur fokur görüyor musunuz? Herhalde kafalarda hiçbir soru işareti kalmıyordur. Şöyle bir kere karıştır. Karıştırdıktan sonra kapağını kapat. Tam ocağı ortala, ısı tam her tarafa eşit gelsin. Pişmeye bırak. Ta ki gözenekler oluşana kadar. 25-30 dakika oldu. Şöyle bir bakalım. Gözenekler oluşmuş. Altını kapattıktan sonra hemen şu ocaktan buraya alıyorum. Yani artık pişmesini istemiyorum. Ocağın ısısının buna gelmesini istemiyorum. Daha sonra havlu kağıt. Şöyle 2 kat. İsteyen normal bez de kullanabilir. Annelerimiz usulü. Kapağını kapatıyorum. Ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika, hatta 20 dakika oldu. İçeride biraz oyalandım. Hep beraber açalım şöyle. Ufak bir numara. Restoranların her zaman yaptığı. Suyla ıslat. Tamamen suyunu akıt. Akıttıktan sonra şöyle bakalım tane tane olmuş mu? Yani biraz ders niteliğinde oldu ama amacımız öyle değildi tabi. Muhteşem bir tarif oldu. Burası önemli. Bastırmadan. Nasıl gözüküyor? Şöyle yapalım mı? Tane tane olmuş mu diye. Herhalde kimsenin kafasında soru işareti kalmamıştır. Tadına bakalım artık. Tane tane mi değil mi? Herhalde kafada hiçbir soru işareti yoktur. Açın ağzınızı. Her zamanki bir ilk lokma sizin. Tuzdan hoşlanan biraz daha tuz koyabilir. Önemli olan tane tane olması, parlak olması, lezzetinin yerinde olması, lapa olmaması. Şunda yarışmaya katılsanız birinci olursunuz. Sadece karabiber yerine, çünkü çok detaya bakarlar. Bakın şuradaki siyahlıklara kadar kafaya takarlar. Normal insan göremez ama onlar için puan kırma nedeni olabilir. Ama evde yaptığımız için beyaz biber kullanmadık. İşte bu kadar kolay bir tarif esasında. Valla bundan iyi pilav yapılır mı bilemiyorum. Kendime yemek gibi olmasın. Hepimize yine sağlık. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Bu pilavlar o vicdansızlara gelsin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.